Doğal Kürler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda, tarihin çok eski dönemlerinden beri şifa dağıtan, antidepresan etkili, yaraları iyileştirici, cilt sorunlarını gideren, hatta kekemelikte bile kullanılan, çok yönlü bir bitkiyi ele alacağız. Ama öncesinde, kanalımıza abone değilseniz, lütfen abone olup, zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Kantaron bitkisi, parlak sarı çiçekli bir bitkidir. Kılıç otu ya da yarı otu adıyla da bilinir. Çiçekleri ve yaprakları, hiperforin ve hiperisin gibi, depresyon tedavisinde etkinliği kanıtlanmış, aktif maddeler içerir. Yaklaşık 3000 yıldır, geleneksel tıpta, psikiyatrik sorunlar ve yaralar dahil olmak üzere, çok sayıda hastalığı, tedavi etmek için kullanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, kuvvet verici, iştah açıcı olarak, ayrıca yaraları iyileştirmede kullanılırdı. Vücutta, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonu ile, vücudun kendisini iyi hissetmesini sağlayan, dopamin hormonlarının salgılanmasını, yan etkisiz olarak sağlar. Çiçeklerinden elde edilen kantaron yağı, özellikle ağrı kesici ve yara iyileştirici etkisiyle, her evde bulunması gereken bir üründür. Sarı kantaron yağı, bitkinin kurutulmuş sarı çiçeklerinden, kırmızı kantaron yağı ise, taze çiçeklerinden elde edilir. Renkleri farklı olsa da, her iki yağ da, benzer amaçlar için kullanılır. Kantaron yağı, ince kıvamlı bir yağdır ve meyvemsi baharatlı bir aroması vardır. Bu şifalı yağ, şampuan, cilt bakım ürünleri ve banyo ürünleri üretiminde kullanılır. İlaveten, eklem ağrıları, cilt problemleri, iltihaplanma ve basit yaraların tedavisinde de kullanılır. Sarı kantaron yağının içerdiği hiperisin ve flavonoidler, hemoroidin neden olduğu kaşıntı, yanma ve ağrıyı azaltır. Cilt bakım kremleriyle karıştırarak seyrelttiğiniz sarı kantaron yağını, hemoroidleri tedavi etmek için, doğrudan etkilenen bölgeye uygulayabilirsiniz. Sıcak suya oturma banyosu uyguluyorsanız, suya sarı kantaron yağından 1-2 damla damlatabilirsiniz. Kantaron yağının iltihap giderici ve ağrı kesici etkisi, romatoid artrit ve romatizmaya bağlı ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Ayrıca kas ağrıları, çürükler, burkulmalar, eklem ağrıları, varis ağrılarının da tedavisinde kullanılabilir. Hindistan cevizi yağıyla karıştırarak ağrıyan bölgelere masaj yapabilirsiniz. Kantaron yağı, yaraların ve diğer cilt enfeksiyonlarının iyileşmesini yavaşlatan bakterileri, mikropları ve diğer zararlı organizmaları yok etmeye yardımcı olan antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ayrıca içerdiği flavonoidler ve tanenler sayesinde, etkilenen bölgelere uygulandığında, yaraların ve güneş yanığı da dahil, yanıkların iyileşmesini hızlandırır. Kantaron yağı, böcek ve sinek ısırıklarında ve arı sokmasında da etkilidir. Yatıştırıcı etkisi sayesinde, hızlı bir rahatlama sağlayarak, kaşıntıyı ve ağrıyı azaltır. Yapılan araştırmalar, kantaron yağı ile yapılan masajın, adet öncesi dönemde görülen, kramplar, mide bulantısı, göğüs hassasiyeti gibi fiziksel rahatsızlıklar yanında, duygusal sıkıntılara da iyi geldiğini göstermektedir. Ayrıca kantaron yağını, menopoz döneminde, anksiyete ve duygu durum bozukluklarında ve fibromiyalji ile ilişkili, kas ve doku ağrılarının tedavisinde de kullanabilirsiniz. Ancak masaj yapmadan önce, kantaron yağını, susam yağı gibi taşıyıcı bir yağ ile karıştırmanız tavsiye edilir. Kantaron yağı kullanımında, dikkat edilmesi gereken durumlar. Direkt cildinize uyguladığınızda, ciltte kızarıklığa neden olabilir. Cildinizin güneş ışığına karşı hassasiyetini yükseltebilir. Lupus hastalığı gibi otoimmün rahatsızlığı olan kişiler veya güneş hassasiyetine neden olabilecek ilaçlar alıyorsanız, kantaron yağını kullanmadan önce, lütfen doktorunuz veya eczacınıza danışınız. Nadir de olsa, alerjik etkilere neden olabilir. Sarı kantaron bitkisinin kür olarak kullanımı. Ağrılı geçen adet dönemlerinde kullanımı. Ağrı kesici, iltihap giderici, diüretik ve kas gevşetici özellikleriyle, adet dönemleri için mükemmeldir. 2 bardak kaynayan su içerisine, 1 tatlı kaşığı dolusu kantaron bitkisi ilave edilir. Sadece 1 dakika süresince, ağzı kapalı olarak ve kısık ateşte kaynatılır ve ılımaya bırakılır. Ilıdıktan sonra süzülür ve 1 bardak içilir. Adet dönemine girmeden, 1 hafta önce başlanmalı ve her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Akşam yatağa gitmeden 1 saat önce içilmelidir. Bu aynı zamanda rahat bir uykuyu sağlayacaktır. Antidepresan ve anksiyete giderici olarak kullanımı.
Geleneksel tıpta, hafif ve orta şiddetteki depresyon tedavisinde kullanılmaktadır. Antidepresan ilaç kullanan kimseler, doktorun onayı ve kontrolünde, kullandığı ilaç dozunu azaltmada, sarı kantarondan faydalanmaktadır. Böylelikle depresyonda, başa dönme veya tekrarlama endişesini de azaltmış olmaktadırlar. Bir bardak kaynayan suya, bir tatlı kaşığı kadar sarı kantaron bitkisi atılarak, ağzı kapalı olarak, 3 dakika kadar kaynatılır. Ilıyınca süzülerek içilebilir. 15 gün boyunca aralıksız kullanılır ve 5 gün ara verilir. Ardından 15 gün daha yapılarak kür tamamlanır. İhtiyaç duyuldukça, yıl içerisinde tekrarlanabilir. Kekemelik için kullanımı. Yarım tatlı kaşığı kantaron bitkisi, bir bardak kaynamış su içerisine atılır ve 1 dakika kadar demlenip, süzülür. Günde 3 fincana kadar taze olarak hazırlanıp, sıcakken içilmelidir. Kantaron bitkisi kullanımında dikkat edilecek hususlar. Doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltmaktadır. Bu sebeple birlikte tüketilmemelidir. Kemoterapi veya radyoterapi alan veya alacak hastaların, kantaron kullanmaması gerekir. Bu tip hastalarda, vücutta trombosit düşüşüne neden olabilmektedir. Ancak, seanslar tamamlandıktan en erken 1 ay sonra, destek amaçlı kullanmaya başlanabilir. Siroz hastalarında, kanama riskinden dolayı uzak durulması gerekir. 12 yaş altı çocuklar için kullanımı uygun değildir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Her türlü yorum ve istekleriniz için bize yazmayı unutmayın. Yepyeni içeriklerle, yeni videolarda görüşmek üzere.